Azıcık Aşım, Kaygısız Başım tariflerine tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahvaltı için hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tarifim var. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Karıştırma kabımıza öncelikle 2 adet orta boy yumurta alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, ben zeytinyağı ekledim, ilave ediyoruz. Çok iyi çırptığımız, ki çırptığımız için bakın iyice inceldi. 2 su bardağı yoğurdumuzu da ekledikten sonra bunları iyice karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker ve yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz. Artık unumuzu ekleyebiliriz. 2,5-3 su bardağı 200 mililitrelik su bardağı ile un ekliyoruz ve unumuzu muhakkak eleyerek ilave edeceğiz. Toplamda 300 gram un kullandım. Yoğun kıvamlı bir hamur olacağı için 2 pakette kabartma tozu kullanıyoruz. Kabartma tozunu da yine unumuzun üzerine ekleyip eliyoruz. Evet bakın bu ilk paket ve bu da diğer ikinci paket kabartma tozu. Unumuzu bir miktar eledikten sonra karıştırıyoruz çırpıcımızla. Daha sonra tekrar unumuzu ilave etmeye devam ediyoruz. Ne poğaça hamuru gibi hamur şeklinde ne de kek hamuru gibi akışkan bir yapısı yok. Bakın yoğun bir yapısı olacak. Görüyorsunuz. Evet, yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize küçük bir tepsi kullandım. Hazırladığımız karışımın yarısını döküyoruz. Kaşıkla her tarafına eşit gelecek şekilde üzerine düzleştirip 100 gram kadar kaşar, 100 gram da beyaz peynirle hazırladığım, biraz da maydanoz kıydığım içine harcımızı bu ilk kata güzelce yerleştiriyoruz. İstediğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Bunun yanında biraz böyle küçük sucuk parçaları da ekleyebilirsiniz. Elinizin altında halihazırda ne varsa koyabilirsiniz. Evet bakın peynirlerimi yerleştirdim. Sırada hamurumuzun diğer bölümü var. Evet kalan yarısını ayırmıştık. Bunu da peynirli harcımızı koyduğumuz bölümün üzerine her tarafını kaplayacak şekilde ince bir katman olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bakın oldukça kolay bir tarif. İnanın tarifin sizi oyalayacak yani şöyle 2-3 dakikanızı alacak bölümü bu en üst katı düzlemek. Dilerseniz bu şekilde üzerine herhangi bir şey serpiştirmeden fırına sürebilirsiniz. Ben biraz susam serpiştirdim. Üzerine sadece yumurta sarısı sürerek de fırına verebilirsiniz. Evet 180 derecede önceden ısıttığımız fırınımızda pişiriyoruz. Sizinki ne kadar sürede pişti derseniz benimki tam 30 dakikada pişti. Bu hazırladığınız harcın kalınlığı ile ilgili. Biraz soğuduktan sonra dilimleyerek kahvaltı sofranıza götürebilirsiniz. Ancak ben soğumadan dilimledim. Malum kahvaltı sofrasında herkes sabırsız oluyor. Bu arada tarifin malzemeleri ve miktarlarını videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Evet siz de kendinizi fazla yormadan şöyle bir 10 dakikada iç harcını ve dış harcını hazırlayıp fırına sürebileceğiniz bir tarif istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Simit poğaça ya da tuzlu kek, biraz da börek arasında kalan bu güzel lezzeti lütfen denerseniz yorumlarınızı yazın. Evet tarifim bu şekilde. Beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah diyorum. Hoşça kalın.